Bugün yeni bir başlangıç için çok ideal bir gün. Değişmek için. Önümüzde yepyeni, bomboş, bembeyaz bir sayfa var. Gelin dünyanın en eski kehanetler kitabını okuyarak bu beyaz sayfayı değiştirelim. Önce bir noktayla başlayalım. Sonra bu noktayı uzatıp bir çizgiye dönüştürelim. Güzel oldu ama her ne kadar hayat böyle uzun ince bir yola benzese de kusursuz değil. Her şey yolunda giderken birdenbire boşluklar oluşabilir. Yokluklar. Gördüğünüz gibi bir noktadan yola çıkarak iki çeşit çizgi elde ettik. Kesikli ve kesiksiz çizgi. Bu bir çeşit alfabe. Morse alfabesine benziyor ama değil. Dünyanın en eski kehanetler kitabının alfabesi. Sadece bu iki çizgiyi kullanarak yazılmış bu kitap. Pek çoğunuz adını önceden duymamış olabilir. I Ching. Ama bu çizgilerin okunuşunu eminim biliyorsunuz. Tanıdık gelmedi mi? Peki ya şimdi? Yin Yang, karanlık aydınlık, gece gündüz, ay güneş, kapalı açık, negatif pozitif, pasif aktif, dişil eril, soğuk sıcak, yavaş hızlı, yer gök, daire kare, olmak ya da olmamak ya da tam tersi, yok var, sıfır bir. Kısaca her şeyin birbirinden ayrılamaz iki kutbu var. Yin ve Yang. Bu kavram yazılı olarak ilk kez bu kitapta görülmüş. Bir, hiçlikten gelir. İki de birden doğar. Her şeyse ikinin yani iki kutbun, iki karşıtlığın, iki zıtlığın tükenmeyen, değişen ve dönüşen sarmal döngüsünün sonucudur. Daire yin ise kare yang'tir. Bu kadim kavramı olabildiğince basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Hani sıcak bir yaz gününde sokakta, sokağın gölgeli tarafında yürürken İçinizi bir serinlik kaplar ve sonrasında da sokağın karşı tarafına yani güneşli olan tarafa geçersiniz ya işte o anda hiç fark etmeden yinden yenge geçiş yapmış olursunuz. Soğuğun içinde sıcağın, sıcağın içinde de soğuğun tohumları var. Ve bu tohumlar karşıtlıkları birbirine bağlıyor. Hikayelerde de hep böyle değil midir? Yıldız savaşlarındaki force yani güç içinde hem iyiliği hem de kötülüğü barındırır. Aydınlık ve karanlık tarafı vardır. Ve bu ikisi hep denge halindedir. Birisi siyah ve yaşlı, diğeri beyaz ve genç. Tıpkı semboldeki gibi siyahlığın içinde küçük de olsa beyazlığın bir tohumu vardır. It is the name of your true self you've only forgotten. I know there is good in you. Görmeyi öğrenenler karanlığın içinde aydınlığı bulabilir. That's why you won't bring me to your emperor now. Ortada bir hikaye olabilmesi için, yaşamın oluşabilmesi için İçinde beyaz olan siyahlara ve içinde siyah olan beyazlara ihtiyacımız var. Zamanı mı anlamak istiyorsunuz? Geceyi ve gündüzü. Biri olmadan ötekini anlayamazsınız. Sembolü çevirmeye başlayın. Önce güneş yükseliyor, her şey aydınlanıyor ve sonra yavaşça yerini karanlığa bırakıyor. Karanlık olmalı ki ışığın ne anlama geldiğini bilelim. Ama karanlık da mutlak değil. Bu kez de ay ve yıldızlar yükselmeye başlıyor. Karanlığın içinden bize ışığın tohumlarını taşıyor. İşte size gelecek yılla ilgili yapılabilecek en doğru kehanet. Bu iki harfi ikililer halinde yan yana getirince bu kez de 4 farklı şekil ortaya çıkıyor. Yani 2'nin ikinci katmanına inmiş oluyoruz. Bilgiyi çoğaltıyoruz. Mevsimleri mi anlamak istiyorsunuz? İşte bu 4 şekil bize onları anlatıyor. Ya da daha başka şeyleri. Mesela insanın DNA'sını. 2'nin kuvvetleri bitmez. 3. katmana indiğinizde yani bir başka deyişle 2'nin 3. kuvvetine baktığınızda olasılıklar size 8 farklı şekil sunuyor. Her şekil 3 çizginin bir kombinasyonundan oluşuyor ve buna trigram deniyor. Bu şekillere de pek çok anlam yüklenebilir. En kadim yorum şablonunda gök, göl, ateş, gök gürültüsü, rüzgar, su, dağ ve yer şeklinde okunuyor. Bunlardan özellikle 4 tanesi başka pek çok kültürde de biliniyor. Gök ya da hava, ateş, su ve yer ya da toprak. Meşhur 4 element. Gerçi bunlardan bir tanesi tahtaydı. Doğada bulunan 4 element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Doğada bulunan 4 element. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta bulun. Hava olmasın? Kardeşim doğada bulunan diyorum. Yin, Yang ve bunlardan çıkan 8 trigram. I Ching kitabının temeli. İçinden çıktıkları yin yang'i sarmalayınca çok farklı okumalara imkan veriyor. Mesela yönler.
Güney ve batı çaba ve çalışmayı sembolize ediyor. Kuzey ve doğuysa başkalarıyla ortak planlar oluşturmayı. Lost dizisindeki Dharma istasyonları logolarını yapan grafik tasarımcının I Ching okuduğu kesin. Peki 5000 yıldan daha yaşlı, Konfüçyüs'ten bile daha eski bu kitap nasıl kehanette bulunuyor? Değişimleri inceleyerek. I Ching, değişimler kitabı demek. Kainattaki her şeyin değişim süreçlerini, bu süreçlerin aşamalarını inceliyor. Çünkü değişim her yerde sürekli olarak var olan bir güç. Ve bu kitap tüm ontolojik sistemlerde olduğu gibi kendimizi bilmemizi, tanımamızı amaçlıyor. Bu da ancak değişimin gücünü ve gelişim sürecini anlamakla mümkün olabilir. Bu kitap aynı zamanda dünyanın en tehlikeli kitaplarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü anlaşılması çok zor. Ve dostlarım, anlaşılması zor olan, yanlış anlaşılan her şey bazıları tarafından tehlikeli bulunabilir. Konfüçyüs bile fazladan bir 50 yılım olsaydı onu sadece bu kitabı anlamaya çalışarak geçirirdim demiş. Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung, bağlantısız gibi görünen olaylar arasındaki anlamlı çakışmaya senkronite adını verirken bu kitaptan ilham almış. Onu daha iyi anlayabilmek, aradığınız cevabı içinde bulabilmek için önce soru sorma sanatını bilmelisiniz. Doğru soruyu bulduktan sonra cevaba ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Yazı tura atmak ya da çubukları fırlatmak gibi yöntemler. Toss the wands on the desk. Neden tehlikeli dediğimi anlatabildim mi? The answer is here. Neyse, biz şimdi konunun tekrar matematik ve tasarım boyutuna geri dönelim. En son 2'nin 3. kuvvetini alarak 8 trigram elde etmiştik hatırlarsanız. Şimdi 2'nin 6. kuvvetine gideceğiz. 8 trigramı altlı üstlü birleştirerek 64 adet heksagram elde edeceğiz. Bunları satranç tahtasındaki kareler gibi dizeceğiz. Ve karşınızda I Ching kitabının tamamı. Bu kadar sade ve öz. 2 çeşit çizginin altışarlı diziler halinde toplam 64 kez geçirdiği bir değişimden ibaret. Neden mi 6 çizgi? Çünkü bir değişim ya da Pink Floyd'un şarkısında geçtiği gibi bir hareket 6 aşamada tamamlanır. All movement is accomplished in 6 stages. Bütün kutsal kitaplarda göklerin ve yerin 6 günde yani 6 evrede yaratıldığı yazılıdır. Şimdi size I Ching kitabından birkaç heksagram örneği vermek istiyorum. 3. heksagram Chun. Başlangıçta çekilen zorluk anlamına geliyor. Başlangıçtaki zorluk biraz azimle büyük başarı ve kazanç getirebilir. Harekete geçmeden önce yardımcılar bulunmalıdır. 49. heksagram Ko. Devrim. Olgun kişi mevsimleri sıralayarak bir takvim hazırlar. 11. heksagram Tai. Barış. Birlik, barış ve varlık üretir. Gelişmemişe katlanmak, nehrin kıyısından yürümek, ne yakın dostları ne de uzaktakileri ihmal etmemek. Yani hep orta yolu seçmek. Gördüğünüz gibi bu kitaptaki kehanetlerin gerçekleşmeme ihtimali yok. Hayat ve gelecek hakkında söylenmiş bu bilgelik dolu sözler aslında tüm zamanlar için geçerli. Üstelik böylesine evrensel kavramlar sadece yin ve yang gibi 2 temel şekille ifade ediliyor. Peki bu 2 harfi, 2 şekli, 2 sembolü kullanarak bütünüyle bir hayat hakkında, yaşam hakkında bilgi verebilmek, aktarabilmek mümkün olabilir mi? Hem de nasıl? Şu anda bu videoyu izlediğiniz ekrandaki görüntü nasıl oluşuyor zannediyorsunuz? Bilgisayarların da içinde yer aldığı dijital dünyanın alfabesi de sadece 2 şekilden ibaret. Çünkü her yazılımın en alt seviyedeki programlama dili makine dili ve bu dil sadece 0 ve 1'lerden oluşuyor. Yani dijital dünyada tüm bilgi sadece 2 çeşit şekle indirgenerek taşınıyor. Matrix'in dijital yağmurlarını görebilenler, içinde yaşadığımız dünyanın kodlarını da çözebilirler.
Bunun için dünyadaki en eski kehanetler kitabından başlayarak tüm kadim kitapların sayfalarını karıştırmak gerekiyor. Çünkü bunlar okumasını bilene, öğrenmeye gayret edene kendi sırlarını açmaya başlıyor ve bizlere hayattaki tek kesinliğin değişim olduğunu fısıldıyor. Bugün, yani bu videoyu yayınladığım gün, yeni bir yılın ilk günü. Hayatınız nasıl gidiyor? Bu yılla ilgili kehanetleriniz, beklentileriniz ne? Şimdi bazılarınız bu soruya iyi, bazılarınız da kötü diye cevap verecek. Hayat çok zor, o yüzden bu yıldan beklentim onun çok daha kolay geçmesi diye düşünecek. Bunu yapmayın. Hayatın değişmesini beklemeyin çünkü o zaten değişiyor. Siz de değişin, aynı kalmayın, aynı olmayın. Bu videoya Lenovo Moto Z sponsorluk desteği verdi. Ben de bu sayede video için daha fazla zaman ayırıp daha kapsamlı bir araştırma yaptım ve daha özgün çizimlerle, animasyonlarla videoyu zenginleştirmeye gayret ettim. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Lenovo Moto Z'nin aynı olmamak, aynılaşmamak üzerine düzenlediği bir de yarışması var. Katılmak isteyenler aynı olmadığını göstermek için bir video ya da fotoğraf çekiyorlar ve burada kendi tarzlarında Lenovo Moto Z'yi selamlıyorlar. Ben kendi tarzımda Lenovo Moto Z'ye merhaba diyorum. Sen de kendi tarzında diyebilirsin. İstersen şiir yaz, istersen şarkı bestele, istersen dans et. Hiç fark etmez. Daha sonra da aynı olma etiketiyle bunu Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da paylaş. Katılanlar hem Lenovo Moto Z hem de onun 4 modundan birini kazanma şansını yakalıyor. Aynılaşmamak konusu tam da bize, bu kanalın izleyicilerine göre bir konu bence. O yüzden eminim paylaşımlarınızla da fark yaratacaksınız. Haftaya tasarım, teknoloji ve sanatın kesiştiği bir başka konuda, bir başka videoda buluşmak dileğiyle.